Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divopatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte çok güzel, çok farklı, hoş bir patik yapacağız. Ben patiğimde krem ve sarı tonlarında 2 tane patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Çok güzel, çok şık, farklı, hoş bir patik oldu. Model bu şekilde. Patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patiğimize topuk kısmından başlıyoruz. Tabanımızı ördükten sonra şu üst bölümlerini yapıyoruz. Ardından patiğimiz bitiyor. Bu patik normalde dediğim gibi 2 şiş ile yapılıyor. Fakat ben bu üst bölümlerinde misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için şöyle yedek küçük şişlerden kullandım. Misinalı şişlerle de bu üst bölüm kolayca yapılabilir. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım birlikte. Bu topuk bölümünden başlayacağız. Krem ipimiz ile 27 ilmek atarak patiğime başlayacağım. Şöyle ipimin ucunda küçük bir miktar ip bıraktım. Buraya hanımlar 27 ilmek atacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 27 ilmeğimizi atalım gelelim. 27 ilmeğimi attım hanımlar. Hemen şu kenara düğüm atacağım. Şimdi geri dönüyoruz. Geri döndüğümüz hanımlar bakın arka yüzdeyiz. Bu ilk sırada hanımlar kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Sırasıyla arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Bu şekilde. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar ters örelim gelelim. Arka yüzde ilmeklerin tamamını ters ördüm. Şimdi geri döndük, ön yüzdeyiz. Hanımlar, artık bu aşamada topuk bölümündeki şu artırmalarımızı yapacağız. Yapacağımız işlem şöyle. Kenar ilmeğini aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Buraya hemen bakın ipimi şişime doladım. Bir ajur yaptım. Bir ilmek düz örüyorum. Bu düz ilmek direk olacak hanımlar, artırmaların ortasındaki. Hemen bir tane daha ajurumu yaptım. İpimi şişime doladım. 2 ilmek ördüm. Ajur yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Ajur yaptım. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz öreceğim. Son 3 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz örüyorum hanımlar. Diğer sol kenardan da aynı şekilde artırmamızı yapacağız. Topuğumuzun iki kenarında da artırmamız var çünkü. Bakın son 3 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ördüm. Buraya da bakın ipimi şişime doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir daha doladım. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Ön yüzde artırmaları yaptık hanımlar. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde artırma yapmıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Arka yüzde ilmeklerin tamamını ters olarak örüyoruz bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örelim gelelim. Ters ördüm ilmeklerin tamamını arka yüzde. Geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Artırmalara ön yüzde devam edeceğiz. Bakın ön yüzde sağ ve sol kenarda birer tane ajur oluştu. Şimdi ajurumuzu şöyle yapacağız. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Ortadaki direk ilmeğime kadar öreceğim. İkinci ve üçüncü ilmeğimi ördüm. Bakın 2 ajurun ortasındaki bir ilmek direk oluyor. Buraya tekrar ipimi şişime doluyorum. Ortadaki direk ilmeğimi düz ördüm. Tekrardan ajurumu yapıyorum. İpimi şişime doladım yani. Şimdi tekrardan ön yüzdeyim. İlmeklerimi öreceğim. Sol kenardaki direk ilmeğime kadar olan ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın hanımlar, şuradaki direk ilmeğime kadar ördüm. Bakın şuraya kadar. Tekrar ajurumu yapıyorum. Ortadaki direk ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir ajur daha yapıyorum. Kalan 3 ilmeğimi düz örüyorum. İkinci ajurları da yaptık. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerimizin tamamını hanımlar sıra sonuna kadar ters örelim gelelim. Evet, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Bakın ajurlara devam edeceğiz. Burada 2 tane ajur oluştu. Yine hanımlar şöyle direk ilmeğime kadar örüyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İkinci, üçüncü ve dördüncü ilmeğimi ördüm. Bakın ortadaki direk ilmeğime geldim. Bu direğin sağına ve soluna artırma yapıyoruz. Bakın artırma yaptım. Yani ipimi şişime doladım.
Direk ilmeğimi düz ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Diğer taraftaki direk ilmeğimize kadar öreceğiz. Oraya da artırmalarımızı yapacağız hanımlar. Patiğimizin topuk bölümü böyle ilerleyecek. Burada 2 tane ajur yapmıştık. Üçüncüyü başlattık. Burada toplamda hanımlar şurada bakın 5 ajur olana kadar devam edeceğiz. Şuradan başladık. Bakın sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu bölümde toplamda 5 ajur olana kadar patiğimizin topuk bölümünü örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin şu topuk bölümünü ördüm geldim. Burada 5 tane ajurum oldu. Bakın sayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 27 ilmek olarak başladığımız patiğimiz artırmalarla birlikte 47 ilmek oldu. Şimdi patiğimizin tam şu bölümüne geldik. Burada artırma yapmayacağız. 47 ilmek ile haroşa öreceğiz. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi sıra sonuna kadar düz öreceğim. Bu şekilde hanımlar sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlmeklerimi düz örüyorum. Bu şekilde haroşa oluyor. Yine arka yüzde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar bu şekilde örelim gelelim hanımlar. Evet, ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Şöyle baktığımızda hanımlar şurada bir diş haroşamız oluştu gördüğünüz gibi. Artırma yapmıyoruz. 47 ilmek üzerinden haroşaları örüyoruz hanımlar. Buraya toplamda 4 diş haroşa örmemiz gerekiyor. Şimdi bir dişini yaptık. Ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri düz örünce bir diş haroşa düşüyor. Bu şekilde burada toplam 4 diş haroşamız olana kadar bu topuk bölümünü örelim gelelim. Evet hanımlar, bu bölüme toplamda 4 diş haroşamı gördüğünüz gibi ördüm geldim. Şimdi şu taban bölümdeki kesimi yapacağız burayı. Şişimizde 47 ilmeğimiz vardı hanımlar. Tabanı 13 ilmek ile yapacağız. Yanlara da 17'şer ilmek düşüyor. Şimdi kesim şöyle yapılacak. Yine burada haroşaya devam edeceğiz. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 17 ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bu kenardaki 17 ilmeğimizi ördük. Taban 13 ilmek üzerinden kesilecek. Yapacağımız işlem şu: 12 ilmek öreceğiz. 13. de kesim yapacağız. Sayarak gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmeği örerken yandan da bir ilmek aldım. İkisini kesiyorum. 13. ilmekte kesimi yaptık. Burada 16 ilmek kaldı çünkü birini kestik hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Bu aşamada ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Tekrar 12 ilmek öreceğim. 13. de kesim yapacağım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın 13. ilmekte yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini kestim. Tekrar geri dönüyoruz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 12 ilmek öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte yandan da bir ilmek alıp kesimimi yapıyorum. Tekrar geri döndüm. Her seferinde ilmek saymaya gerek yok. Bakın taban ile kenar arasında ayrık bir görüntü var. Bu tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Sonuncu ilmekte kesimi yapacağız. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bakın son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra tekrar geri dönüyoruz. Tabanımız 13 ilmek üzerinden bu şekilde kesiliyor hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol taraftaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 13 ilmeğimiz kalacak. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimizin tabanını kestim geldim. Burada sadece 13 ilmeğim kaldı. Bir seferliğine mahsus artırma yapacağız. Tabanda 15 ilmek olacak. Yani patiğimizin şu tabanını artık 15 ilmek olarak öreceğiz. Şöyle bakın, kenar ilmeğini aldım. İkinci ilmeğimi ördükten sonra hemen şuraya ipimi parmağıma dolayıp bir ilmek attım. İlk artırmamı yaptım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim.
Bakın son 2 kaldı. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi ördüm. Böylece 2 ilmek artırdık, 15 ilmek oldu. Artık 15 ilmek olarak tabanımız örülecek. Şimdi geri döndüm. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 15 ilmek haroşamı öreceğim. 15 ilmek ile haroşalarımız örülecek hanımlar. Sıra sonuna kadar 15 ilmek haroşamı böyle örüyorum. Tekrar geri döndük. Buraya bir diş haroşa ördük 15 ilmek ile. Yeri kaybolmasın diye şöyle bir iğne takacağım. Ayraç takacağım. Siz buraya bir ip falan da takabilirsiniz. Şöyle haroşaya başladığımız yer şurası. Şuraya şöyle ayracımı takayım hanımlar. Haroşamın yeri belli olsun diye. Bakın şuraya 15 ilmek ile bir diş haroşa ördük. Buraya 15 ilmek ile haroşalarımızı örmeye devam edeceğiz. Ben bu taban bölümü hanımlar toplamda 20 diş haroşa ördüm. 15 ilmekle buraya 20 diş haroşa ördüm. Zaten birini birlikte yaptık. 19 diş daha öreceğim. 20 diş olacak. 20 diş haroşamı ördükten sonra sizlere mezura ile ölçüyü de vereceğim. Ona göre buradaki haroşa sayısını ayarlayabilirsiniz ayak numaranıza göre. Şimdi hep birlikte hanımlar patiğimizin tabanını örelim gelelim. Evet hanımlar, bu bölüme 20 diş yani 20 sıra haroşamı ördüm geldim. Şimdi mezura ile 20 diş haroşamın ölçüsünü vereceğim. Ona göre bu bölümü ayak ölçülerinize göre ayarlayın. Bu şekilde 8 santim kadar, 8 santimden 1-2 milim de fazla bu şekilde ördüm. Şimdi patiğimizin burun kısmı için şurada kesimlerimiz olacak. Kesimleri de şöyle yapacağız hanımlar. Şöyle kenar ilmeğini alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Bakın o ön yüzdeyim. İkinci ilmekten sonra öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. İlk kesimimi sağ kenarda yaptım. Şimdi son 4 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sol kenardan da kesimimi yapacağım. Bakın son 4 ilmeğim kaldı. Burada da şu 2 ilmeği kesiyorum. Ve kalan 2 ilmeğimi ördüm. 2 ilmek kestik, 13 ilmeğimiz kaldı. Geri dönüyorum, arka yüzde kenar ilmeğini örmeden aldım. Arka yüzde kesim yapmıyorum hanımlar. İlmeklerin tamamını haroşa örüyorum. Kesim sadece ön yüzde yapılacak. Bu şekilde sonuncu ilmeği de ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Kesimlere devam edeceğiz. 9 ilmek kalana kadar. Kenar ilmeğini aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Öndeki 2 ilmeğimi yine kestim. Tekrar son 4 ilmek kalana kadar örüyorum. Yine öndeki 2 ilmeğimi kestim. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Şimdi de 11 ilmeğimiz kaldı. Geri döndüm, arka yüzdeyim. Arka yüzde kalan 11 ilmeğimi normal haroşa örüyorum. Tekrar geri döndük, ön yüzdeyiz. Şimdi son kez kesimlerimizi yapacağız. Kenar ilmeğini aldım. İkinci ilmeğimi ördükten sonra yine öndeki 2 ilmeğimi kestim. Son 4 ilmeğim kalana kadar ördüm. Tekrar buradaki 2 ilmeği de kesiyorum ve kalan 2 ilmeğimi ördüm. Bakın 9 ilmek kaldı hanımlar. 3, 6, 9. Arka yüzdeyim. Arka yüzde 9 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Buradaki sonuncu ilmeğimi de ördüm. Patiğimizin burun kesimini de yaptık. Şimdi hanımlar ön yüzdeyim. Burun kısmındaki 9 ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeğini aldım. 9 ilmeğimi normal düz örüyorum yine. Artık bu aşamada buralardan ilmekler çıkaracağız. Videonun başında misinalı şiş kullanabilirsiniz dediğim yer burasıydı. Ama ben misinalı şiş kullanmayacağım. Böyle kısa şişlerimden yardım alarak patiğimi yapacağım. Şimdi bir diğer şişime hemen şu sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağım. Bakın buradaki ilk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girip ilk ilmeğimi çıkarttım. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarıyoruz hanımlar. Şöyle bakın, burada 8 ilmeğim oldu. 9, 10, 11. Bu şekilde ilmekleri çıkaracağız. Biz bu ilmek çıkartma işlemini hanımlar, bakın şurada ipimiz var. Bu ipin olduğu yere kadar böyle devam edeceğiz. Ben buraya toplamda 33 adet ilmek çıkarttım. Hani bu başlangıç yerimiz, bakın topuğa başladığımız yer. Buraya kadar 33 ilmek çıkarttım. Siz şu alttaki haroşa sayısını hanımlar 20 sıra değil de atıyorum 22-23 sıra yaptıysanız ilmek sayısı 33 değil de 35 olur. Böyle 1-2 sayı oynayabilir. Şimdi buraya kadar ilmeklerimizi çıkaralım gelelim.
Evet hanımlar, bakın buraya kadar 33 adet ilmek çıkarttım. Şimdi bir diğer şişime ilmek çıkartmaya devam edeceğim. Misinalı şiş kullananlar aynı şeyle devam edecekler. Aynı şiş ile. Buradan da bakın yine başlangıç yerlerimiz var burada. Yine ilmeğin iki kanadına birden girerek buralardan da şöyle ilmek çıkarıyoruz. Şimdi buradan da sayarak gidiyorum. Şu birinci ilmeğim oldu. Sırasıyla bakın başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek şöyle ilmeklerimizi çıkarıyoruz hanımlar. Bakın şu dördüncü ilmeğim oldu. 5, 6, 7, 8. Bu şekilde buradan da yine ilmekler çıkaracağız. Bu bölümde de hanımlar diğer başlangıç yerine kadar, yani yeri belli. Bakın şuraya kadar 23 ilmek çıkarttım. Buraya kadar ilmeklerimizi çıkarıp gelelim. Evet hanımlar, şuraya kadar da 23 adet ilmek çıkarttım. Şimdi de bir diğer şişime şu kenardan ilmekler çıkaracağım. Hemen şu kenardan ilk kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartmaya yine başlıyorum. Şöyle şu birinci ilmeğim 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde şu burun kısmına gelene kadar yine ilmek çıkaracağız. Ben şu karşı taraftan 33 ilmek çıkartmıştım. Buradan da 33 çıkaracağım. Sizler şu karşıdan kaç ilmek çıkarttıysanız buradan da aynı sayıda ilmek çıkartmanız gerekiyor. Şuraya koydum ayrıca da artık hanımlar çıkarıyorum. Çünkü buna gerek kalmadı. Şöyle şu uca kadar ilmeklerimizi yine aynı şekilde çıkaralım gelelim. Evet hanımlar, 33 ilmek de buradan çıkarttım. Patiğimizin komple böyle çevresinden ilmeklerimizi çıkartmış olduk. Şimdi yine bakın ilk başlangıç yerine geldik. Burundaki bu şişimiz 9 ilmek olan şişimiz başlangıç şişimiz. Burada da yine haroşa öreceğiz. Hep aynı yönde ördüğümüz için haroşayı şöyle yapıyorum. Bir önceki sırada ilmek çıkartmıştım. Bu sırada hanımlar bu çıkarttığım ilmekleri sırasıyla ters örüyorum şöyle. Sırasıyla buradan çıkarttığım ilmekleri ters örüyorum. Bu şekilde haroşa düşüyor. Bir sıra düz, bir sıra ters örüyoruz. Aynı yönde ördüğümüz için böyle haroşa oluyor. Bakın buradaki 9 ilmeğimi ördüm. Diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters örüyorum. Haroşa düşmesi için. Bu şekilde buradaki ilmeklerimizi de haroşa öreceğiz. Sonra arka bölümdeki, sonra diğer şişimizdeki ilmeklerimizi bu burun kısmına kadar, yine şu ilk başladığımız yere kadar ters örelim gelelim. Evet hanımlar, şu uca kadar bakın ilmeklerimi ters ördüm. Şu kenarda bir diş haroşamız oluştu. Burada iki diş haroşamız olması gerekiyor. Bunun için yine bakın burun kısmındayım. İlmeklerimi düz olarak öreceğim. Sonraki sırada ters öreceğim. İki diş haroşa olacak. Bakın bu burun kısmındaki ilmeklerimi düz ördüm. Diğer şu ikinci, üçüncü ve dördüncü şişteki ilmeklerimizi de buraya kadar düz örelim. Ardından ilmeklerimizi ters öreceğiz, şu 4 şişteki ilmekleri de. Ardından da buradaki ilmekleri bir sıra ters örelim. Şurada iki diş haroşamız olması gerekiyor. Bu bölümü tamamlayalım gelelim hanımlar. Evet hanımlar, bir sıra düz bir sıra ters olacak şekilde ilmeklerimi ördüm. Bir diş haroşa daha oluştu. Benim bu patiğim biraz sıkı oldu bu bölümü. Bu aşamada ben buraya iki diş haroşa yaptım ama siz buraya iki diş haroşa daha yaparsanız, yani buraya toplam 4 diş haroşa yaparsanız patik daha rahat olacaktır. Bunu da söyleyeyim. Patiği bitirmeden bilemezdim. Bittikten sonra anladım. Burası biraz sıktı gibi oldu. Bu nedenle buraya 4 diş haroşa yapmanızda fayda var. Mesela atıyorum siz 4 diş haroşanızı yaptınız geldiniz diyelim. Şimdi şöyle yapacağız. Bakın, çünkü ben ikisini aynı örmek zorundayım. Buraya artık model kurulumu yapacağım. Sarı ipimi ekliyorum. Öncelikle ilk ilmeğimi burada bakın burun kısmında şişimdeyim. İlk ilmeğimi sarı ile ördüm. Hemen sarı ipimin ucunu şurada kremime düğümlüyorum sökülmesin diye. Modelimizi kuracağız hanımlar. Bu aşamada krem ipimiz bekliyor. İlmeklerimizi sarı ipimiz ile yine düz olarak öreceğiz hanımlar. Bu şekilde. Hepsini sırasıyla renkli ipim ile düz öreceğim. Bakın burun kısmındakileri ördüm. Şimdi diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de ilk başlangıç yerine kadar düz örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ilk sırada düz ördüm. Şimdi ters öreceğim. Bu yine buraya da sarı ipimiz ile bir diş haroşamız düşecek. Bakın ilmeklerimi bu defa ters örüyorum. Bu şekilde. Şöyle baktığımızda hanımlar buraya bir diş haroşa düşüyor renkli ipimiz ile. Diğer 3 şişimizi de yine ters örelim gelelim.
Evet hanımlar, ilmekleri ters ördüm. Buraya bakın bir diş sarı haroşamız düştü. Şimdi modelimizi kuracağız hanımlar. Yapacağımız şu: ipimi şişime doluyorum, yani ajur yapıyorum. Öndeki iki ilmeği kesiyorum. İpimi şişime doluyorum. 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 Şimdi öndeki iki ilmeği keseceğiz. Doladıktan sonra buradaki bir ilmeği diğer şişime aldım. Burundaki 9 ilmeğimiz tekrar bir iğne 9 olarak kalıyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ajurumuzla birlikte 9 oldu burunda. En son dolamıştık. Öndeki iki ilmeği kesiyoruz. İpimizi şişimize şöyle dolayıp öndeki iki ilmeği kesiyoruz. Model kurulumu böyle yapılıyor hanımlar. Bu işleme bu şişimizde, diğer ve en son şişimizde de ilk başladığımız yere kadar devam edeceğiz. Aynı şekilde modeli kuracağız. Şimdi ilk başladığımız yere kadar, yani bu burun kısmına kadar modelimizi tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, şişlerimin tamamında modelimi kurdum. Şimdi artık modelimizde son sıramızı yapacağız. Bu sıramızda yine ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Sırasıyla ilmeklerin hepsini ters örüyoruz hanımlar. Bu şekilde ilk şişimizi ördüm. Bakın modelimiz böylece düşmüş oldu. Şimdi hanımlar, diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de ters olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerin tamamını sarı ipim ile ters ördüm geldim. Artık modelimizi bitirdik. Tekrar krem ipime geçiş yapıyorum. Hanımlar, yine krem ipimizle burada 2 diş haroşa öreceğiz. Patiğimizin şu kenarına. Bir sıra düz, bir sıra ters örünce bir diş haroşa oluyordu. Şimdi ilmeklerimizi bu sıramızda düz öreceğiz. Bakın burun kısmındaki 9 ilmeğimi ördüm. Bunu tamamladıktan sonra bir diğer sırada ilmekleri ters öreceğiz. Sonraki sırada yine krem ipimizle bir sıra düz, sonraki sıra ters öreceğiz. Burada krem ile 2 diş haroşa oluşması gerekiyor. Bu aşamada sarı ipimizi de kesip arkaya düğümleyebiliriz. Çünkü şimdilik sarı ile işimiz kalmıyor. Bu şekilde hanımlar, krem ile 2 diş haroşamızı örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin bu bölümüne gördüğünüz gibi krem ile 2 diş haroşayı ördüm geldim. Şimdi patiğimizin şu burun kısmını yapacağız. Patiğimizin burnunda 9 ilmek vardı. Bu burun kısmında 15 ilmek olana kadar yanlardan birer birer ilmek alacağız. Şöyle öncelikle bu burun kısmındaki ön bölümünü yapacağız artık. Bu 9 ilmeğimi öreceğim. Bu şekilde 9 ilmeğimi ördüm. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 10 ilmek oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ortadaki 10 ilmeğimi öreceğim. Yine yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 11 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar bu ortadaki 11 ilmeğimizi öreceğim. Ve yan taraftan yine bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 12 oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 12 ilmeğimi örüyorum. Ve yine yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 13 oldu. 15 olana kadar devam edeceğiz. Devam ediyorum. Ortadaki 13 ilmeğimi öreceğim. Bir ilmek yan taraftan örerek aldım. 14 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alacağım. Ortadaki 14 ilmeğimiz örülecek. Şu 14. ilmeği ördüm. Bir ilmek de yandan alarak ortaya ekledim. Ortada 15 ilmeğimiz oldu hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Bu orta kısımdaki kahve çekirdeği modelimizi yapacağız. Kesimlerde bu sıramızda başlayacak hanımlar. Kahve çekirdeği modelimiz 3 ilmekten oluşuyor. Aralarda, kahve çekirdeğinin aralarında birer ilmek tersimiz var. 3 tane kahve çekirdeği modeli kuracağız. Öncelikle yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yanına bir tane ters örüyorum kahve çekirdeğimin kenarı için. 3 ilmek düz öreceğim.
bir tane ters. İkinci kahve çekirdeğim için 3 ilmek düz ördüm. Bir ters. Tekrardan 3 ilmek düz ördüm. Yanına bir tane ters örüyorum. Buradaki 15. yani sonuncu ilmeğimi örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Buradaki kesimimizi yaptık. Ardından geri dönüyorum hanımlar. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Arka yüzde ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Buradaki bir düz ilmeğimi düz ördüm. Ön yüzde düz ördüğüm 3 ilmeğimi arka yüzde ters denk geliyor, ters örüyorum. 3 ters, 1 düz. 3 ters, 1 düz. 3 ters, 1 düz ve sonuncu ilmeğimi örerken yan taraftan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra tekrar geri döndüm. Kahve çekirdeği için alt zemini oluşturduk. Şimdi model kurulumunu yapacağız. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Aralardaki bakın bir ters ilmeğimi ters ördüm. Modeli 3 düz ilmek üzerine kuracağız. Bu 3. ilmeğimi ilk 2 ilmeğimin üzerinden atlatıp burada bıraktım. Buradaki bir ilmeğimi düz örüyorum. İpimi şişime doladım. 3. ilmeğimi de düz ördüm. Tekrar 3 ilmek oldu hanımlar burada. Devam ediyorum. Arada bir tersim var. Bunu ters ördüm. İkinci kahve çekirdeğini yapacağım. 3. ilmeğimi ilk 2 ilmeğin üzerinden atlatıp bıraktım. Ardından bir düz örüyorum. İpimi şişime doladım. Yanındaki ilmeğimi de düz ördüm. Aradaki bir tersim ters örülüyor. Tekrardan 3. modeli yapacağım. 3. ilmeğimi öndeki 2 ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Burada 2 ilmek kaldı. İlkini ördüm. İpimi şişime doluyorum. Yanındaki ilmeğimi de düz ördüm. Tekrar bir tersim var. Ters ördüm. Sonuncu ilmeğimi örerken yine yan taraftan bir ilmek aldım. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kahve çekirdeği modelini kurduk. Her 3 sırada bir model kurulumu yapacağız. Modelden sonra arka yüzde ilk sıramız. İlk ilmeğimi aldım. Bir düz ilmeğimi düz örüyorum. Kahve çekirdeğimin 3 ilmeğini ters ördüm. Yani ilmekleri arka yüzde yine gördüğümüz gibi örüyoruz. 3 ters, 1 düz. 3 ters, 1 düz ve sonuncu ilmeğimi örerken hemen şişimden de bir ilmek aldım. İkisini keserek örüyorum. Tekrar geri döndüm hanımlar. Şimdi ön yüzde kahve çekirdeğinden sonra ikinci sıradayız. İlk ilmeğimi alıyorum. Bir tersimi ters ördüm. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. 3 düz, 1 ters, 3 düz, 1 ters, 3 düz, 1 ters ve sonuncu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıp ikisini keserek örüyorum. Tekrar geri döndüm. Kahve çekirdeğinden sonraki 3. sıramız, yani sonuncu sıramız. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Bir düzümü düz örüyorum. 3 ters. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 1 düz, 3 ters. 1 ilmek düz, 3 ters, 1 ilmek düz ve buradaki sonuncu ilmeği örerken şişten de bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra tekrar geri döndüm. 3 sırayı tamamladık. Şimdi kahve çekirdeği modelini tekrar edeceğiz. İlk ilmeğimi alıyorum. Bir tersimi ters ördüm yanındaki. Yine bakın ilk modelde olduğu gibi 3. ilmeğimi aldım. Öndeki 2 ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum. İlk ilmeğimi düz ördüm. İpimi şişime doluyorum. 3. ilmeği de düz örüyorum. Arada bir tersim var. İkinci modeli yapacağım. 3. ilmeğimi öndeki 2 ilmeğin üzerinden atlattım. Bir düz örüyorum. İpimi şişime doladım. Diğer ilmeğimi de düz ördüm. Yanında bir tersim var. Yine 3. ilmeğimi aldım. 2 ilmeğin önünden atlatıp bırakıyorum. Bir düz ördüm. Artırdım. Diğer ilmeğimi de düz ördüm. Yanındaki tersimi ters örüyorum ve sonuncu ilmeği örerken şişimden de bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Ardından geri döndük. İkinci kahve çekirdeğini de yaptık böylece. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Yine 3 sıra ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Kahve çekirdeğini yapacağız. Bir düzümü düz örüyorum. Kahve çekirdeğimin 3 ilmeği ters. Bir düz, 3 ters, bir düz, 3 ters, bir düz ve sonuncu ilmeği örerken şişimden de bir ilmek alıp kesimimi yapıyorum. Kesimden sonra tekrar geri döndüm. Kahve çekirdeğinden sonraki ikinci sıramızı yapacağız. İlk ilmeğimi aldım. Tersimi ters örüyorum. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz.
3 düz, 1 ters, 3 düz, 1 ters, 3 düz, 1 ters ve sonuncu ilmeğimi örerken yandan da bir ilmek aldım. İkisini kesiyorum. Tekrar geri döndük. Modelden sonraki 3. sıramız bu. İlk ilmeğimi aldım. Yanındaki bir düzümü düz ördüm. Yine ilmeklerimi arka yüzde gördüğüm gibi örüyorum. Düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters. Bir düz, 3 ters, bir düz ve sonuncu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıp ikisini kestim. Kesimden sonra yine geri döneceğiz. Tekrar kahve çekirdeğini yapacağız hanımlar. 3 sıra ördük çünkü. İlk ilmeğimi alıyorum. Bir tersimi ördüm. Yine 3. ilmeğimi aldım. Öndeki 2 ilmeğin üzerinden şöyle atlatıyorum. İlkini düz ördüm. İpimi şişime doluyorum. Diğerini de düz ördüm. Arada bir tersim var. Tekrar 3. ilmeğimi aldım. Öndeki 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Artırdım. Diğer ilmeğimi de düz ördüm. Bu şekilde. Aradaki bir tersim ters. Üçüncüyü de yapacağım. 3. ilmeğimi ilk ikisinin üzerinden atlattım. Bir düz örüyorum. Artırdım. Diğerini de düz ördüm. Yanında bir tersim var. Sonuncu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıp kesimimi yapıyorum. Kahve çekirdeği modelimiz bu şekilde yapılacak. Kesimlerimiz de yine gösterdiğim gibi gerçekleşecek hanımlar. Biz bu kesme işlemine şuralarda 11 ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şuralarda 11'er ilmek kalana kadar. Şu arkadaki ilmekleri saymıyoruz. Bakın şu sağ ve sol şiş var. Burada kenarlarda 11'er ilmek kalana kadar devam edeceğiz hanımlar. Bakın şu şekilde kahve çekirdeği modelimizi yapacağız. Şimdi bu kenarlarda 11'er ilmek kalana kadar patiğimizin bu ön bölümünü örelim gelelim. Evet hanımlar, şu yanlarda bakın hem şu sağ hem de şu sol tarafta 11 ilmek kalana kadar patiğimin ön bölümünü bu şekilde ördüm geldim. Şimdi bu bölümde hanımlar yine ön bölümde kesimler yapmaya devam edeceğiz fakat haroşa öreceğiz ilmeklerimizi. Yine bakın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerin tamamını düz örüyorum. Haroşa olacak çünkü. Model kurulumu yani kahve çekirdeği modeli yapmıyoruz. Bu şekilde ilmeklerimi örüyorum. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Sonuncuyu örerken hemen yandan da bir ilmek aldım. İkisini yine kestim. Geri dönüyorum. İpim karşıda ve yine ilk ilmeği örmeden aldım. Haroşa olması için yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Burada 15 ilmeğim vardı. 14'ünü öreceğim. Yani burada son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Şu sonuncu ilmeği örerken de hemen yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Geri dönüyoruz hanımlar. Bakın burada bir diş haroşamız oluştu. Tekrar aynı işlemi bir kere daha tekrar edeceğiz. Yine ilmeklerimi örüyorum. 2 diş haroşa olacak burada. Kesimlere de devam edeceğiz. Yine bakın bir ilmeğim kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek aldım. İkisini kesiyorum. Yeniden geri döndüm. İpim karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi sırası ile haroşa yani düz olarak örüyorum. Yine son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bu sonuncu ilmeği örerken yine yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Patiğimizin bu bölümünü hanımlar böylece tamamladık. Tekrar geri dönüyorum. Şöyle baktığımızda burada 2 diş haroşamız oluştu. Artık patiğimizi tamamladık hanımlar. İlmeklerimizi keseceğim. İkişer ikişer kesme işlemini gerçekleştireceğiz. Şöyle ilmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Bu aşamada çok sıkı bir kesim yapmayalım hanımlar. Patiğimizin bilek kısmı olduğu için bu bölüm hani biraz esnek olsun, ayağımız rahat girsin. Bu nedenle çok sıkı bir kesim yapmayalım. Gevşek esnek bir kesim yapalım. Şöyle ilmeklerimi kesmeye devam ediyorum. Burada son bir ilmeğim kaldı. Bunu kestim. Şimdi diğer şişlerdeki ilmekleri de yine aynı şekilde kesmeye devam edeceğiz. Önce şurayı bir keseyim. Bu şiş boşa çıktı artık. Şimdi diğer şişimdekileri keseceğim. Böyle dönerek patiğimizin etrafındaki ilmeklerin tamamını keseceğiz. Bu şekilde hanımlar bu şişimizi sonra sıradakini sonra bir diğerini komple keselim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerin tamamını kestim.
Hemen bu aşamada tığımı alıyorum. Hemen şu dip kısmına şöyle batarak ilmeğimi buraya sabitleyeceğim. Şöyle sık iğne yöntemiyle sabitledim. Bir tane de zincir çekip krem ipimi kesiyorum. Hemen krem ipimin ucunu şu arka bölüme gizleyeceğim. Şöyle düğümleyerek gizliyorum. Patiğimizi böyle tamamladık hanımlar. Ben bir de patiğimin kenarına şöyle sarı ipim ile bir kenar oyası gittim. Tek sıradan oluşan bir kenar oyası. Hemen yapılışını da size anlatacağım. Öncelikle şöyle sarı ipim ile bir ilmek oluşturuyorum. Şöyle bir ilmek oluşturdum. Hemen patiği bitirdiğimiz yerden itibaren ilmeğimi buraya şöyle sabitliyorum. Yapacağımız işlem şu. Öncelikle hemen sıradaki kenar ilmek yerine batarak bir sık iğne oluşturuyorum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine şöyle batarak bu zincir ile bir kirpik oluşturuyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına batarak kirpiğimi sabitliyorum. Yapacağımız işlem bu. Tekrardan sık iğne yapacağım. Şimdi ikinciyi yapalım. Sıradaki kenar ilmek yerine batıp sık iğnemi yaptım. 3 zincir çekiyorum. Kirpik oluşturup sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Devam ediyorum. Üçüncüyü yapalım. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak sık iğnemi oluşturdum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batarak kirpik oluşturdum ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Kenar oyamızı bu şekilde yapacağız hanımlar. Patiğimizin çevresini dolanacağız. İlk başladığımız yere kadar kenar oyamızı yapacağız. Şimdi kenar oyamızı tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, kenar oyamı ilk başladığım yere kadar yaptım geldim. En son buraya da bir zincir çekip sarı ipimi de kesiyorum. Hemen ipimin ucunu gizleyelim. Patiğimizi tamamladık. Modelimize bakalım sonra. Şöyle arka ilmek aralarından girerek sarı ipimizin ucunu gizliyorum. Bu ip gizleme işlemine hanımlar bir önem verelim. Patik ayağı giyildikten sonra bu ip uçları dışına çıkınca çok çirkin görüntü oluşturuyor. Bu nedenle iplerimizi lütfen gizleyelim. Şöyle krem ipimizle hanımlar başladığımız gibi patiğimizi bitirdik. Hiç ip kırma falan olmadı. Patiğimiz şu şekilde hanımlar. Bakın yandan duruşunu da şöyle göstereyim. Modelimiz bu şekilde. Görüntü bu. Bakın haroşa örgü olduğu için bu kısımlar çok esnek, ayağı saran bir model oldu. Patiğimiz bu şekilde. Hemen hanımlar patiğimi manken ayağıma giydireyim. Bir de modelimizi ayağımızda görelim. Hemen şöyle manken ayağımı alıyorum. Ayakta da bakalım. Çok güzel, farklı, şık bir patik oldu. Ben çok beğenerek yaptım. Çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum hanımlar. Evet, modelimiz hemen göstereyim. Bakın ayaktaki duruşu bu şekilde. Birlikte yaptığımız patiğimiz. Şöyle hemen yandan da göstereyim. Patiğimizin arka kısmı bu şekilde. Model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.